YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok pratik bir şekilde fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz Diyarbakır mutfağından halbur hurmasının tarifini vereceğim. Canınız tatlı çektiğinde hemen pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. Uygun bir tencerenin içine 3 su bardağı toz şekeri alalım. Üzerine 3 su bardağı su ekleyelim. 2 parça limonun suyunu sıkarak ocağa bırakalım. Öncelikle şöyle bir karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar daha kısık ateşte kaynatalım. Şerbetimizin soğuk olması gerektiği için öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Daha sonra soğuması için ayrı bir kabın içine bırakıyoruz. Şerbeti soğuk olarak kullanacağız. Hamurun yapımına geçiyoruz. Yoğurma kabının içine bir adet yumurtayı kırıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt. Ölçüleri küçültüp veya arttırabilirsiniz. Aynı ölçülerde olması gerekiyor. 1 tatlı kaşığı karbonat, kabartma tozu değil, karbonat kullanıyoruz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Aynı bardağın ölçülerini kullanarak 6 su bardağı toplamda un kullandım. Tabii ki unun miktarı değişebilir. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumuz hazırdır artık. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Cevizden biraz daha küçük parçalar koparalım. Çünkü bir de pişerken kabaracağı için çok büyük olmasın. Şöyle cevizden küçük ceviz büyüklüğünde diyelim. Küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. İster kalbur kullanabilirsiniz, isterseniz rende kullanabilirsiniz veya böyle nihaleler çıkmış artık, büyük bir kolaylık. Bu şekilde de bir kalıp kullanabilirsiniz. İçine de toplamda 1 su bardağı ceviz içi kullanıyorum. Gösterdiğim şekilde şeklini veriyorum. Sonra yuvarlıyorum. Ve şöyle pratik bir şekilde kapatabilirsiniz. Zaten açılmaz. Yaptıklarımı bir tepsinin içine diziyorum. Hepsini bitirene kadar bu şekilde şeklini veriyorum. Çünkü çok çabuk kızardığı için önceden hepsini bitirmemiz gerekiyor. Küçük bir sos kabı kullanıyorum. Çünkü çok fazla yağ çekmemesi için derinlik bakımından. Yağın iyice ısınmasını bekliyorum. Zeytinyağı veya ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Orası tamamen size bağlı. Ben zeytinyağı kullandım fakat ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. İyice yağ ısındıktan sonra hamurları içine bırakalım. Zaten hemen 2-3 katına çıkacaktır, görüyorsunuz. Yağ da çok fazla çekmiyor. Hatta hiç çekmiyor diyebilirim. Zaten göreceksiniz videonun sonunda yağı hiç çekmediğini. Şerbetimi de hazırladım.
Pişen halbur hurmalarını hazırlamış olduğum soğuk şerbetin içine bırakıyorum. Yalnız bu tatlının özelliği, şerbete batırıp hemen çıkarmıyoruz. Şerbetin içinde bekliyor. Fazlaca yapabilirsiniz. Bu kışın soğuk günlerinde gerçekten çok güzel gidiyor. Yemeklerden sonra çıkarıp tüketebilirsiniz. Hazır tatlı elinizin altında bulunmuş olur. Benim annem çok yapardı biz küçükken. Cam kavanozlara doldururdu. Bekledikçe daha da güzel oluyor. Daha da böyle açılıyor. Çok lezzetli oluyor. Evet, şerbetten çıkarmıyoruz. O şekilde öyle bekliyor. Videoda çok büyükmüş gibi görünse de aslında ben hamurları küçük küçük yaptım. Pişince daha da şişiyor. Çok güzel, böyle içi puf puf oluyor. Tuzlusunu da daha önce yapmıştım, paylaşmıştım. Tuzlusunu da kahvaltılarda tüketiyoruz. Çok güzel oluyor gerçekten. Bakınız, neredeyse bitti ama hiç yağ çekmedi. Çünkü yağı derin olduğu için, küçük sos kabı kullandığım için çok fazla çekmiyor. Ama böyle geniş bir tavaya dökerseniz yağı, hem güzel pişmez içi, hem de çok yağ çeker. Ama böyle küçük bir sos kabında pişirirseniz işiniz daha kolay olur. Daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet, bu şekilde altın rengi alana kadar çok güzel kızartalım. Rengi açık olmasın, koyu sarı olsun. Bir su bardağından daha az yağ kullandım diyebilirim. Gördüğünüz gibi hiç yağı da çekmiyor. Puf puf çok güzel kabarıyor. Buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben tarif paylaştığımda anında size bildirim gelir. Diyarbakır'ın diğer meşhur yemekleri de kanalımda mevcuttur. Dilerseniz bakabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.